Bu eser Feriduddin Attar Mantıkut Tayr, Kuşların Dili kitabından seslendirilmiştir. Keklik'in hikayesi. Keklik, başı dik ve gayet mutlu bir şekilde salına salına çıka geldi. Gagası kırmızıydı. Üzerinde desenli ve rengarenk elbiseler vardı ve kan gözlerini tutmuştu. Bazen kemersiz ve kılıçsız kesiyor, bazen de kılıcın önünde duruyordu. Dedi ki, ben durmadan maden ocaklarının etrafında dolaştım, mücevher bulabilmek için bir hayli koşuşturdum. Her zaman mücevherler reisi olabilmek için dağlarda ve bayırlarda dolaştım durdum. Mücevher aşkı öyle bir ateş gönlüme saldı ki, tek hasılım bu hoş ateş olsa bile bana yeter. Bu ateşin harareti zebane çektiği zaman içimdeki çakıl taşlar kana döner. Ateşin nasıl tesir ettiğini, taşı hemen orada kana çevirdiğini gördün mü? Ben ateş ve taş arasında hem perişan hem de başıboş kalmışım. Yanıp tutuşarak çakıl taşı yerim. Gönlümü ateşlere salar, taş üzerinde yatarım. Ey dostlarım, gözlerinizi açın. Yediğim ve üzerinde yattığım şeylere bir bakın. Taş yiyen ve taş üzerinde yatan kimsenin böylesi zor bir mücadeleye girişmesine ne gerek var? Gönlüm yüzlerce sıkıntı çekerek bu meşakkatlere katlandı. Mücevherlere olan aşkım beni dağlara bağladı. Her kim mücevherden başka bir şeye gönül verirse bilsin ki o şey geçici ve yok olucudur. Varlık düzeninde saltanatı daimi olan mücevherdir. Mücevher de dağda bulunur. Ben dağların eşkıyası ve mücevherlerin sevdalısıyım. Bir an bile dağlarda ve bayırlarda dolaşmaktan geri durmam. Mücevherlerin hayatı dağlarda berdevamdır. Bu yüzden ben de daima dağlarda mücevher ararım. Ben ne mücevherden daha değerli bir şey bulabildim ne de ondan daha güzel bir şeye rastladım. Simurg'a gidilecek yol çetin bir yoldur. Benim ise mücevher sevdasından ayağım balçığa batmıştır. Ben güçlü bir yüreği olan Simurg'a nasıl ulaşabilirim? Baştan aşağı çamur içinde dergahına nasıl varabilirim? Ben ateş gibi taştan yüz çeviremem, ya ölürüm veya mücevher elde ederim. Mücevherimi herkes görmeli, mücevheri olmayan adam ne işe yarar ki? Hüdhüd kendisine dedi ki, ey mücevher gibi renklere bürünmüş keklik! Ne zamana kadar topal kalacaksın? Ne zamana kadar topal özürler getireceksin? Ayağın ve gagan ciğer kanına bulanmış ve sen taş üstünde mücevher bulamadan kala kalmışsın. Mücevherin aslı nedir? Renklere bezenmiş bir taştır. Senin gönlün taş sevdasıyla taş kesilmiş. Eğer mücevherin rengi giderse bir taş parçası olur. Oysa renge dalan taşsız da kalır. Hakkın kokusunu alan rengin peşinden koşmaz. Çünkü kuyumcu mücevher ister, renk istemez. Süleyman'ın parmağına taktığı mücevher kadar değerli hiçbir mücevher yoktu. O mücevher yüzük kaşı çok meşhurdu. Adı ve şanı vardı. Lakin o yüzük kaşı sadece yarım buğday ağırlığında bir taştan ibaretti. Süleyman o mücevhere kaş yaptırıp parmağına takınca bütün alem hükmü altına girdi. Süleyman bütün alemin ve afakın kendi hükmü altına girdiğini ve mülkü olduğunu gördü. Gerçi şadırvanı sadece 40 fersahı kaplıyordu, bu şadırvan da küçük bir taşa bağlıydı. Bunu görünce dedi ki, memleketin bütün bu işleri ve düzeni ufacık bir taşla ayakta durmakta. Ben dünyada ve ahirette kimsenin böyle bir saltanata sahip olup da çaresiz kalmasını istemem.
Allah'ım, ben ibret gözüyle bu saltanatın afetini açıkça gördüm. Bu saltanat sonraki aleme oranla çok değersizdir. Bundan sonra asla kimseye böyle bir saltanat verme. Benim ordu ve saltanatla hiçbir işim yok. Kendime zembil örmeyi meslek olarak seçiyorum. Gerçi Süleyman o mücevher sayesinde padişah oldu. Lakin yine o mücevher yolunun bağı oldu. O bu yüzden tüm peygamberlerden 500 yıl sonra adının cennetiyle aşina olacaktır. Eğer o mücevher Süleyman gibi birisine bunları yapıyorsa senin gibi bir serseriye temkin mi eder? Madem ki mücevher bir taştan ibarettir, bunca madeni kazıp durma. Cananın yüzünü görme dışında başka hiçbir şey için canını bu kadar zahmete salma. Ey mücevher talibi! Gönlünü mücevherlerden arındır ve her zaman hakiki cevherin talibi ol.